Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konumuz ortodonti uzmanı Doktor Özgür Ufuk Demir. Özgür Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bugün gerçekten çok önemli, aslında ikimizi de ilgilendiren çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Ben ortodontik cerrahi yapan bir hekim olarak sizin gibi bir konu ağırlamaktan onur duyuyorum öncelikle. Çok teşekkür ederim. Ortodontik cerrahi nedir diyerek başlayalım ve çok güzel bir konuşma olacağını düşünüyorum. Ortodontik cerrahi, biz ortodontik problemlerimizi eğer diş hareketiyle çözemiyorsak başvurduğumuz bir tedavi yöntemi. Dişlerimiz, üst ve alt dişlerimiz arasındaki ilişki diş hareketiyle çözülemiyorsa biz kemik yapıya müdahale etmek durumundayız. Buna da ortodontik cerrahi diyoruz. Temel olarak alt çenesi çok gerideyse, alt çene çok ilerleyse, yüzün sağ ya da solundaysa ya da dişler arkada kapanıyor, önde açık kapanış varsa biz bu tarz hastalara eğer diş hareketiyle çözüm bulamıyorsak ortodontik cerrahiye yönlendiriyoruz. Peki ameliyat olmadan iskeletsel bozukluklar tedavi edilebilir mi? Belirli bir sınıra kadar evet edebiliriz. Örneğin alt çenemiz geridedir ama dudaklarımız kalındır. Biz bunu kamuflaj tedavisiyle üst dişleri bir miktar geriye alarak çözebiliriz. Ya da önde açık kapanışımız vardır. Biz arka dişleri yine yönlendirerek öndeki açıklığın kapanmasını sağlayabiliriz. Ya da alt dişlerimiz önde kapanıyordur. Örneğin dün bir hasta bana muayeneye geldi. Alt dişleri kapattığında önde kapanıyor. Dedi ben ameliyat olmak istemiyorum. Bunu çözme şansımız var mı? Röntgenlerini aldık, analizini yaptık. Kemik buna müsaade etmediği için maalesef dedik senin çözümün ortodontik cerrahide, eğer biz bunu zorlarsak sana dişlerine kalıcı zarar vereceğiz. O yüzden bir tedavi olma ihtimalin varsa ortodontik cerrahi tercih etmen gerekiyor dedik. Dolayısıyla biyolojik sınırlar dahilinde her zaman biz diş hareketiyle sorunu çözebiliyorsak ilk hedefimiz ameliyatsız tedavi. Ama bu sınır yoksa ortodontik cerrahiye geçiyoruz. Peki şeffaf plaklar ile ameliyatlı tedavi hazırlığı yapılabilir mi? Elbette yapılır. Şeffaf plakların braketlerin hiçbir farkı yok. Braket nasıl dişi hareket ettiriyorsa şeffaf plaklar da aynı şekilde hareket ettiriyor. Ameliyata kadar şeffaf plaklarımızı kullanıyoruz. Ameliyat sırasında bu tedavi elbette ara veriyoruz. Ameliyattan sonra iyileşmemiz gerçekleştikten sonra tekrar şeffaf plaklarımızla tedavimizi tamamlıyoruz. Peki önce cerrahi mi yoksa önce diş düzeltme mi yapılmalıdır? Yani burada hangisi öncelikli olması gerekir? Bu da probleme bağlı. Eğer diş hareket miktarı çok fazla olmayacaksa ve nihai çenelerin kapanış pozisyonu çok yakınsa başlangıçta biz öncelikle ameliyatımızı yapıp ondan sonra dişlerimizi düzgün çeneler üzerine düzeltebiliriz. Ama çeneler arasında çok fazla uyumsuzluk varsa, dişler aşırı yer değiştirmişse ya da üst damak aşırı derecede darsa siz bunu önce ameliyat yaparsanız daha sonra ortodontiyle bunu çözme imkanınız çok zorlaşacaktır. O yüzden vakaya göre değişir. Dediğim gibi eğer diş hareketi çok fazla yapılmayacaksa hemen bir ameliyata alınabilir. Ama eğer çok fazla, çok komplike diş hareketleri yapılacaksa önce ortodontik tedavi, ondan sonra ameliyat yapmak daha doğru olacaktır. Peki ameliyattan sonra da yine ortodontik tedavi devam ediyor mu? Elbette gerekiyor. Çünkü biz dişleri her zaman iyi bir kapanışa getirmek istiyoruz. Bu ameliyat sonrasında kalıcılık için çok önemli. Peki bu ortodontik cerrahide yapılan işlemleri biraz detaylandırabilir misiniz? Neler yapılabiliyor? Yani üst çeneye yönelik olarak, alt çeneye yönelik olarak. Tek tek anlatabiliriz. Tabii ki. Ameliyatlar tek çeneye yapılabilir. Ameliyatlar her iki çeneyi birden kapsayabilir. Tek çeneye yapılan ameliyatlar, örneğin üst çene geridedir, üst çeneyi tek bir operasyonla ileri alabiliriz. Alt çene geridedir, alt çeneyi tek bir operasyonla ileri alabiliriz. Ama örneğin alt çenemiz yüzümüzün sağında ya da solundaysa ihtimalen üst çenede de bir miktar kayma söz konusudur. Üst çenenin sağ ya da sol yükseklikleri birbiriyle aynı değildir. Dolayısıyla siz sadece alt çeneyi ortalasanız bile daha sonra deformite devam edeceği için siz burada iki çeneyi tercih etmeniz gerekir. Ya da hastamızın alt çenesi öndedir. Biz bu alt çeneyi çok fazla geri alırsak hava yolunu olumsuz etkileyeceğimiz için bu sefer üst çeneyi de bir miktar öne almamız gerekecektir. Alt çenemiz geridedir. Alt çeneyi öne almak istiyoruz ama bir miktar yeterli değil. Yüzün genel görünümünde hala alt çene geride duruyorsa o zaman üst çeneyi de bir miktar ilerletmemiz gerekebilir. Yani özetle vakaya göre durum değişir. Çoğunlukla her iki çene birden ameliyat edilmekte ama eğer şartlar izin veriyorsa tek çeneye de operasyon yapılabilmektedir. Peki böyle bir problemi olan kişi, yani yüzünde böyle iskeletsel bir görüntü problemi var. Bu kişi nasıl bir yol izlemeli ilk etapta? Burada ya bir plastik cerrah ya da bir ortodontiste başvuracağız. Plastik cerrah gerekli muayenelerini yaptıktan sonra eğer uygun görürse hemen bir ortodontiste yönlendirecektir. Ya da ortodontist gerekli hazırlığını yaptıktan sonra yine plastik cerrahla ortaklaşa çenelerin hangi pozisyonu alacağına beraber karar verecekler ve ondan sonra tedavi sürecini beraber yürüteceklerdir.
Ben kendi pratiğimde böyle hastalar geldiğinde direkt olarak diyorum ki 3 boyutluk tomografiniz, sefalometrik grafiniz Evet. çekilsin ve bunu çekildikten sonra bu hazır bir şekilde size gönderiyorum. Elbette. Size gönderdiğinde siz ne yapıyorsunuz? Benim özellikle ilk baktığım şey üst çenenin genişliği. Eğer alt üst çene genişliği birbiriyle uyumluysa biz bu sefer diş hareket yönüne karar veriyoruz. Eğer üst çene aşırı miktarda darsa daha sonra bu kapanışlı probleme sebep olacağı için biz ameliyatı bu sefer iki kısma ayırmamız gerekiyor. Ortognatիկ cerrahiden önce damak genişletme ameliyatı yapmamız gerekiyor. Evet. Damakları uygun pozisyonu aldıktan sonra bu sefer diş hareket yönüne karar veriyoruz. Farz edelim böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Çenelerimiz her ikisi de uygun. Bu sefer her iki çenede dişlerin yerleşimine bakıyoruz. Üst çenede dişlerin yerleşimine ayrı, alt çenede ayrı bakıyoruz. Bunlar içerisinden ortodontik tedavisini ameliyat sonrasında her iki çeneyi düzgün bir araya nasıl getirebiliriz şeklinde planlıyoruz. Ne demek bu? Diyelim üst dişlerimiz düzgün gözüküyor ama kemiğin çok fazla ilerisinde. Ortodonti planlamasında biz bu dişleri geriye doğru alıyoruz. Eğer daha evvelden çekilen bir diş varsa o çekim boşluklarını kapatıyoruz. Ya da bir çekim boşluğu yoksa bazen mecburen dişlerden birer tane çekim yapmamız gerekebiliyor. Alt çenede aşırı miktarda çapraşıklık varsa yine alt çeneden uygun dişleri çekip alt dişleri ona doğru yönlendirmemiz gerekebiliyor. Ve biz ameliyat öncesinde her iki çenede düzgün üst diş dizilimi, alt diş dizilimi elde ediyoruz. Ve bizim ameliyat sonrasında elde edeceğimiz sonucu hemen ameliyat öncesinde çeneleri bir araya getirdiğimiz zaman biz bunu görebiliyoruz. Eğer çeneleri bir araya getirdiğimizde mükemmele yakın bir kapanış varsa biz artık ameliyata hazırız. O noktada ameliyat planlamasına geçiyoruz. Ameliyat planlamasını biz eskiden röntgenler üzerinde yapıyorduk. Şimdi tomografiler, ağız içi taramalarla 3 boyutlu olarak yapıp ameliyat görsellerini ameliyattan önce hastamızla paylaşabiliyoruz. Bak diyoruz sen ameliyat olduktan sonra çenen bu hale gelecek şeklinde. Ve aynı zamanda buradan elde ettiğimiz verilerle ameliyatta plastik cerrahın kullanacağı splintleri hazırlayabiliyoruz. Bu splintlerde ameliyatta cerrahın çeneleri düzgün bir şekilde bağlamasını, onları fikse etmesini sağlıyor. Ve biz de ameliyata dahil oluyoruz. Her şeyden emin olduktan sonra cerrahımız işlemlerini tamamlıyor ve ameliyat süreci tamamlanmış oluyor. Peki mesela burada bir sınıflama var. Biraz da bundan bahsedebilir miyiz? Mesela işte sınıf 2 dediğimiz ya da sınıf 3 dediğimiz, klas 2 ya da klas 3 diye bahsettiğimiz. Bunu bir tarifler misiniz? Şöyle anlatabilirim. Çeneye biz yandan baktığımızda, yüzde profilden baktığımızda 3 tip çene sınıflaması vardır. Sınıf 1, alt üst çenenin birbiriyle uyumlu olduğu durumdur. Sınıf 2, alt çenenin özellikle geride olduğu, sınıf 3 ise alt çenenin ileride olduğu durumdur. Bunların hepsinde ideale gelme süreci sınıf 1'e ulaşmaktır aslında bakarsanız. Ve dolayısıyla biz bütün ameliyatlarımızı, bütün tedavilerimizi sınıf 1'e ulaşmak üzerine planlarız. Bunun peki normali nedir? Yani bir kişi kendisinin normal olduğunu nasıl anlayacak? Mesela üst dişlerle alt dişler arasında kapattığında tamamen dişler ısırım pozisyondayken üst dişin biraz önde, alt dişin biraz arkada olması gerekiyor gibi. Aslında bu çok güzel bir soru. Bunu özellikle soruyorum ki bu tip problem olan kişiler çok farkında olsunlar. Çok güzel bir soru çünkü çok emek harcayıp çok güzel bir tedavi bitirdiğimiz zaman hastalarımız kulaktan dolma yanlış bilgilerle ya benim dişlerim yanlış kapanıyor diyor. Ne demek bu? Bizim istediğimiz üst çenenin alt çeneyi çepeçevre örtmesi. Ama çok fazla değil, yaklaşık 3 mm, 4 mm kadar alt dişlerin kapanması gerekiyor. Eğer fazla olursa alt dişlerimiz üstte damağımıza çarpacaktır. Evet. Ya da az olacaksa önde açık kapanışımız meydana gelecektir. Genelde hastalarımız çenelerini kapattığı zaman üst ve alt dişlerin birbirine çarpması gerektiğini. Şey olduğunu düşünüyor. Evet. Bu yanlış Biz bir şey. buna sınıf 3 diyoruz. Bu tedavi edilmesi gereken bir durum. Bazen çok emek harcayıp çok güzel bir tedavi elde etsek de sonrasında hastalar ya benim çenem yanlış kapanıyor doktor bey biraz daha mı tedaviye devam etsek diye bize yakınabiliyorlar. Yani normali aslında ısırım olmalı ve üst çene... Isırdığımızda üst çenemiz birazcık önde ve alt çeneyi kapatması gerekiyor. Peki böyle bir operasyon kararı alan bir kişi ya da böyle bir işlem kararı alan bir kişi ortalama ne kadar bir süre içerisinde normalleşiyor? Yani cerrahi süresi ve ortodontik tedavi süresi. Yani ilk ortodontistle başlanılan bir tedavi süreci, cerrahi ve sonrasında devam eden süreç. Bu toplam ne kadarlık bir süreçtir? Normal koşullarda 1,5 sene içerisinde tedavi sonuçlanacaktır. Ama ortodonti tedavisi beklenenden zahmetliyse, örneğin diş çekimli bir ortodonti tedavisi söz konusuysa ya da damak genişletme söz konusuysa bu süreler yukarıya doğru çıkacaktır. Ama genellikle 1 sene civarında bir ameliyat hazırlık süreci, ondan sonra ameliyattan sonra yaklaşık 1 ay, 1,5 ay kadar bir tedavi ara vermemiz gerekiyor, iyileşmeyi beklememiz gerekiyor. Ameliyattan sonra da yaklaşık 5-6 aylık bir tedaviyle ortalama 1,5 senede ortognatik cerrahi sürecini tamamlayabiliyoruz.
Peki hastaların hangi grubu daha fazla, yani cerrahi başlangıçlı olan hasta grubu mu daha sık karşılaştığınız bir konu, yoksa ortodontik tedaviyle başladığınız hasta grubu mu daha sık karşılaştığınız bir durum? Klasik olarak ortodontik tedaviyle başladığımız grup daha fazla. Açıkçası hani daha öncesinde bir tedavi edilme şansı olmadığı için dişlerde de çok büyük problemlerle hastalar bize geliyor. O yüzden öncesinde muhakkak bir ortodontik tedavi yapmamız gerekiyor. Çok teşekkür ederim Ben vermiş çok olduğunuz teşekkür bilgiler için. ediyorum. Bugünkü program konumuz ortodonti uzmanı Doktor Özgür Ufuk Demir idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.